Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Piyasalar Başkan Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısını bekliyor. Borsa İstanbul dün %0,45'lik artış ile 1465 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 12,8 milyar Türk lirası oldu. Dolar kurundaki gerileme ve ülke risk primimizdeki geri çekilme ile birlikte Borsa İstanbul 100 endeksindeki seyrinde kuvvetlendiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa borsalarındaki yükselişler sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada Merkez Bankası rezervlerinin 109 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilirken süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacağını da vurguladı. Süreci tamamlanan işlemler IMF tarafından sağlanacak olan tutar SDR kapsamında Merkez Bankası rezervlerine 6,4 milyar dolar artıracak. Buna ek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döviz kurunda yaşanılan oynaklık nedeniyle milli gerilide görülen geri çekilmenin üstesinden gelip en kısa sürede tekrardan trilyon dolar seviyesine çıkartmak istediklerini belirtti. Afgan mültecilerle ilgili de diplomasi trafiği devam ederken G7 ülkelerden Almanya, Amerika, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'da Afganistan'da yaşanan olaylarla ilgili online toplantı gerçekleştirdi. Ülke liderleri önceliklerinin Afganistan'daki tahliyeleri hızlandırmak olduğunu ve bu durumun ehemmiyetini belirtirken Taliban'ın sözlerinden ziyade atacağı adımlara göre değerlendireceklerini belirtti. Toplantı sonrasında yayınlanan bildiride ise Afganistan ve diğer ülkelerin vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve insani bir krizin önlenmesi için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Borsa İstanbul 100 endeksinde 27 Temmuz itibariyle başlayan yukarı yönlü hareketin bilanço döneminin de etkisiyle kuvvetlenerek devam ettiğini görüyoruz. Açıklanan bilançolara baktığımızda bankacılık sektöründe gelen güçlü net faiz marjları ile bankacılık sektöründe yabancı yatırımcıların ilgisinin artmaya başladığını gördük. Sanayi şirketlerinde emtia fiyatlarında yaşanan fiyatlamalara katkı sağlarken Avrupa pazarında gösterilen şirketler için yurt dışı satışların kazançları da artırmış oldu. Borsa İstanbul 100 endeksinde işlem gören şirketlerin 85'i kar, 12'si ise zarar şeklinde işlem gerçekleştirirken açıklanan net karlılık verilerine baktığımızda ise geçen yılın aynı dönemine göre %121,9 seviyesinde artış gösterirken toplam 78 milyar 246 milyon lira net kar açıklandı. Karlılıkta ise Ereğli Demirçelik 5 milyar 453 milyon ile zirvede bulunuyor. Borsa İstanbul 100 endeksi son zamanların en yüksek seviyesi olan 14 Haziran'da zirvesi olan 1468 direnç seviyesini aşmakta güçlük çekiyor. Cuma günü gerçekleştirilecek olan Jackson Hole toplantısına kadar olumlu havanın devam etmesini bekliyorum. Jackson Hole toplantısında Başkan Jerome Powell'ın varlık alım programında yapılması muhtemel değişikliklerle ilgili konuşma yapması beklenirken Borsa İstanbul 100 endeksinin yukarı yönlü seyrini kuvvetlendireceğini düşünüyorum. 1468 seviyesini aşmakta güçlük çeken endekste gün içerisinde 1472 seviyesini de test ettiğini unutmamak lazım. Ülke risk primindeki görülen geri çekilmenin devam etmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Borsa İstanbul 100 endeksinde ülkemizin son 24 saat içerisinde 19.191 yeni vakasının tespit etmesi ve 230 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ülkemiz açısından risk oluşturuyor.
İkinci doz aşılanların nüfusa oranı ise %57,47 olarak açıklandı. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları sonrası yaşanan kayıpları telafi edilirken Jackson Hole toplantısı nedeniyle yükselişlerin sınırlı kaldığı görülüyor. Dünya genelinde artan vaka sayıları güvenli liman olan talebi artırırken ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1805 ve 1815 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1790 ve 1780 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altın Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları sonrası kayıplarını silmeye devam ederken gram altın tekrardan 500 Türk Lirası seviyesine yaklaşıyor. Döviz kurunda görülen geri çekilme yukarı yönlü hareketleri kısıtlarken gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerinin görülmesi durumunda 495 ve 505 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 480 ve 475 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı son 17 haftanın en düşüğüne gerilerken devam eden işsizlik başvuruları ise 2,82 milyon olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Hizmet PMI verisi beklentinin altında 55,4 seviyesinden gerçekleşirken bugün açıklanacak olan Türkiye kapasite kullanım oranı ile Amerika Birleşik Devletleri çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisinde yakından takip ediyorum. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede 1,3745 ve 1,3770 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 1,37 ve 1,3685 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take